Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım ve öncelikle gümüşle başlayalım. Şimdi gümüşte en son ne demiştik? Geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen satışlar ve sonrasında bir yükseliş tekrar takip etmiştik. Bu son gelen alımların güçlü olduğunu söyleyebilmemiz için de yukarıda 33 doların geçilmesi gerekiyordu. Fakat bugün itibariyle baktığımızda bütün bir hafta bu 33 doların üstünde hareketler görsek de gün kapanışları sürekli 33 doların altında gerçekleşti. Bugün gene haftanın son işlem günü ve burada Amerika'nın ne yapacağı oldukça önemli olacak. Geçen haftaki gibi satıcılı mı devreye girecek yoksa bu 33 doları da kırdırıp yukarıda 33.66'nın geçildiği bir süreci mi gösterecek? Kısacası bugün aslında Amerika'nın ne yapacağı çok önemli. 33 dolar üstünde haftalık kapanış alacak mıyız? Bunu takip ediyor olacağız. Burada Amerika satıcı olarak devreye girecek olursa düşük zaman dilimlerinde belirlediğimiz destek bölgeleri önemli olacak. Buradan da gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde en son ne demiştik? 31.25'lerden başlayan yükselişin Cuma günü gelen satışlarla birlikte maksimum düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçtik diyeceğimiz bir süreç yaşanmıştı. Fakat burada da bir ara direnç bölgesi olarak 33.20-32.96 bölgesi önemli olacaktı. Bu bölgenin kırılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşanan son yükselişin düzeltme sınırı oldukça önemli olacak. Bunun için de aşağıda 32.37-32.25 bölgesini takip ediyor olacağız. Eğer yukarıda 33.20'ler üstünde kalıcı olmaz, aşağıda 32.25'lerin kırıldığı bir süreç takip edersek 32 dolarında kırılma ihtimali gündeme gelmiş olacak. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Yukarıda en azından bugün düşük zaman dilimlerinde 33.20 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip etmemiz gerekecek. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında 2942'yi takip ediyorduk. Üstünde kapanışlar ne yazık ki alamadık. Her ne kadar 2954'e kadar yükselişler devam etse de günün sonunda mutlaka 2942'nin altına dönerek kapanışlarını yaptı. Dolayısıyla bugün gene hafta kapanışı olarak önemli olacak. 2942 hatta artık 2954 üstünde kapanışlar alamıyorsak burada satışların tekrar devreye girme ihtimali gündemde olacak ve aşağıda 2834'ü takip ediyor olacağız. Sonuç olarak yukarıda 2942, aşağıda 2834 desteği ve direnci kırılmadığı sürece tepede yatay bandı takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde burada 2942 üstünde hareketler gördük. Kapanışlar da aldık. Fakat çarşamba günü de gene benzer bir kırılımı konuşmuştuk ve burada aşağıda 2924 altına stop koymamız gerektiğini söylemiştik. Sonrasında tekrar bir satış süreci yaşandı ve 2918'lere kadar satışlar devam etti. Bu bölgeden gelen alımlar daha güçlü bir kırılımı gösterse de tekrar 2918'lere doğru satışları takip ettik. Şimdi bakın şu tepede gene oluşan bir yatay bandımız var. Bu bandın kırılımına göre yön netleşecek. Daha doğrusu şöyle anlatalım. Yukarıda 2942 üstündeki hareketler mi fake olarak kalacak? Yoksa aşağıda 2934 altına tekrar sarktığındaki şu bölüm mü likitte tuzağı olarak kalacak? Ve dolayısıyla tekrar bir fake kırılım olarak adlandırılacak. Buna karar vermek için 2918 desteğinin kırılması veya yukarıda 2954 üstüne yerleşmesi gerekiyor. Bu bölge korunduğu sürece 2942-2934 bölgesinde bir testere hareketi takip ediyor olacağız. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde de bir çanak formasyonundan bahsetmiştik. Tekrar yukarıda 1053'lere ulaştığında bir çift tepe riski olabileceğini konuştuk fakat bu çanak formasyonunda bir fincan kulp formasyonuna çevirmek isteyebilir demiştik. Bunun için de takip ettiğimiz destek bölgeleri minimum düzeltme sınırı olan 989-990 diyebiliriz buna. Şu an için bu bölgenin de kırıldığını görüyoruz. Maksimum düzeltme sınırı olarak 950-957 karşımıza çıkıyor. Burada satışların 940'lara kadar devam etmesi normal karşılanır ve şu çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirmiş olacağız. Ancak burada 946 hareketler görmememiz gerekir. Yani
Yani tekrar şu dipteki yatay bant ve çift dibin oluştuğu bölgeye geri dönmemeli fiyat. Aksi takdirde bu formasyon görünümü bozulacaktır. Burada tabii gene Fibonacci %50 seviyesinin geçtiği bölgeye de dikkat edeceğiz. Şu an destek olarak çalışan bölge 970-979. Kısacası burada da 970-940 aralığından destek bulup tekrar talebin güçlendiğini görüyorsak, fincan kulp formasyonunun tamamlanması için tekrar 1053'lere doğru bir yükseliş takip edebiliriz. Ancak 946 hareketler sıkıntılı olacaktır. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yukarıda 1053'ten başlayan şu düşüş sürecinin düzeltme seviyelerini kontrol etmiştik. 1000 dolar altındaki hareketler tekrar 979'lara, hatta bu bölgenin de kırıldığı bir süreci gösterebilir dedik. Kaldı ki şu an içinde bu süreci takip ediyoruz. Bir ara destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 994-991 şu an için direnç olarak çalışmış durumda. Bu bölgenin tekrar üstüne atmadığı sürece burada satışların aşağıda 949-950'lere kadar devam etmesi gayet normal karşılanacak. Dolayısıyla bugün için takip etmemiz gereken 994 direnci oldukça önemli olacak. Üstüne atacak olursa Amerika saatiyle birlikte burada tekrar 1053'lere doğru bir hareket beklenebilir. Aksi takdirde bu satışlar 950-949 dolarlara doğru devam edecektir. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da 1250'den başlayan düşüşün %50 tepkisini verdik. Buradan gelen satışlar da gene bakın %50'den şu an için destek bulmuş durumda. Burada bizim için önemli olan 949 altına iniyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Yukarıda ise minimum 1035, maksimum 1073'ün geçildiğini görmemiz gerekiyor. Tekrar alıcıların güçlendiğini söyleyebilmek için. Kısacası burada da aşağıda 949, yukarıda da 1073 ve 1035 dirençleri önemli olacak. Bu destek direnç kırılımına göre Palladium'da da yön netleşecektir. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçersek, Palladium'da da 1073'ten başlayan şu düşüşün maksimum tepki sınırı olarak 1033'ü tespit etmiştik. 1033'ten tekrar satışlar aldık. Gelen bu satışlar da gene zayıf kaldı. Bakın tepki sınırını geçemedi. 1017'nin geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu bölgeyi kıramayıp tekrar satışa dönüp şu bir önceki dibi de kırmış durumda. Dolayısıyla şu an aslında düşük zaman dilimlerinde görünüm negatif ve 1073'ten başlayan düşüşün maksimum tepkisini verdik. Tekrar satışa geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanıyor ve burada da 2070'lerin kırıldığı bir süreç takip edilebilir. Ancak bu seviyeleri son oluşan dibe güncellediğimizde 1012-1015 direnci kırılacak olursa tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz ve 1033-1035'lerin kırılma ihtimali gündeme gelmiş olacak. Şimdi buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak yukarıda 77.20 direnci çalışmış durumda ve tekrar buradan satış alıyoruz. Yani şu yatay bant korunmaya devam ediyor. Yukarıda 77.20 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 73.88 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşanır. Bir ara destek bölgesi olarak da 75.5 şu an için takip edeceğiz. 75.5'un kırılması tekrar 73.88'leri gündeme getirecektir. Ancak burada da 73.88'ler tekrar destek olarak çalışacak mı veya kırılacak mı bunu takip edeceğiz. Bu yatay bandın kırılımı sonrasında minimum 3,5 dolarlık bir hareket beklenir yukarı veya aşağı yönlü. Burada destek mi kırılacak, direnç mi kırılacak bunu önceden bilebilme şansımız yok. Kırılım geldiği takdirde işleme girip 3,5 dolarlık bir hareket hedeflenebilir minimum. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.